Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Uzun bir aradan sonra sizlerle bir jile çalışması yapacağız. Uzun bir ara diyorum çünkü rahatsızlandım. Ellerim uyuştu, acıdı ve örgüye ara vermek zorunda kaldım ama bileklikle biraz bu jileyi de yaptım çünkü örgüyü çok özlüyorum. Jilemizin büyüklüğü 1-1,5 yaşa göre gayet şirin bir örgü. Bu kısma, yaka kısmına fırfırlar uyguladım. 2 kat yapıp kordonlarını örüp taktım. Önü ve arkası aynı şekilde. Daha sonra bu kısımda artmalar ekledikten sonra beden kısmını düz olarak devam ettim ve etek kısmına da yine böyle fırfırlar ekleyip 2 kat olarak bu kısmı da örüp tamamladım. 2 parça olarak öreceğiz örgümüzü. Her 2 parçada da aynı işlemleri yaptım. Aynı ilmekle başlayıp aynı sırayla ördüm arkadaşlar. Kullandığım malzemelerde 2 yumak ipimiz var. Örgüye başlarken marka ve renk no verdim yine. 3 numara şişle yaptım örgümü. İsterseniz eliniz sıkıysa 3,5 numarayla da yapabilirsiniz. Kordonlarını örmek için 3,5 numara çorap şişi lazım. Diğer malzemelerimizde dikmek için iğne ve çatal iğne ve ilmeklerimizi kapatmak için de bir tane tığ lazım. Çalışırken notları sayı olarak verdim arkadaşlar. Ekranı durdurup bu kısımdaki ilmekleri takip edebilirsiniz. Not alabilirsiniz. Size daha çok yardımcı olacaktır. Söylediğim gibi büyüklüğü de 1-1,5 yaşa uygun. Büyütmek için de bu kısımda benim 2, 4, 6, 7 tane fırfırım var. Her bir bu fırfır 5 ilmekten oluşuyor. 5 ilmek eklediğinizde fırfır sayısı bir tane artacaktır. Bir büyük bedeni için. Bu sıraları da çoğalttığınızda ve bu kısımda 5'er ilmek eklediğinizde daha büyüklerini örebilirsiniz. 5 ilmek için mesela 2 yaş, 2,5 yaş, 10 ilmek eklediğinizde 3 yaş, 4 yaşa uygun gibi o şekilde hesaplayarak büyütebilirsiniz. Başlayalım şimdi hep birlikte. Kanalımı izleyip bana destek olmayı unutmayın hanımlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda fırfırlı hırkamızın içine bir jile öreceğiz. Jilemizde etek kısmında ve yaka kısmında fırfırlar olacak. Diğer yerleri düz olacak. Malzemelerimizde jile için 2 tane ipimiz var. Benim ipim Kartopu Baby One marka, 100 gram, 250 metre. Renk no K1873. Diğer markaların 100 gram 250 metre olan iplerinden de yapabilirsiniz. Diğer malzemelerimizde 3 numara misinalı şişle yapacağım ben. İlk sırayı da örgümüzü birleştireceğimiz için 3,5 numara şişe atacağım ilmeklerimi. Sadece ilmek atarken 3,5 numara şiş lazım bize. Hırkamızı kaldırıyoruz. Başlayalım şimdi. Yazılı olarak da göstermek istiyorum. 3 milim misinalı şiş, 3,5 numaralı normal şişte ilk sıra ilmeklerimizi atmak için. Birazcık ip bırakıyoruz ve ilk ilmeğimi atıyorum. Birinci ilmeğimi yerleştiriyorum. 37 tane ilmek atacağız şişimize. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 37 ilmeği tamamlayıp devam ediyorum. Tamamladım ilmeklerimi. 3 numaralı şişimi alıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra ilmeklerimi
ters örmeye başlıyorum. Ters yüzde ters, düz yüzde düz 5 sıra örgü yapacağız arkadaşlar. 5 sıra örgüden sonra tarife devam ediyorum. Tamamladım 5 sıra örgüyü arkadaşlar. Son ilmekleri sayacağız ölçü olarak. 1, 2, 3 tane son ilmeğimiz var. Santim olarak da ölçtüğümüzde örgümüzün yüksekliği 1,5 santim. En olarak da ölçmek istiyorum yabancı takipçilerim için. En iyisi 15 santim örgümün. Şimdi bu kısımda ikiye katlayacağımız için 2 ör 1 dola yapacağız örgümüzde. Kenar ilmeğini örüyorum. Daha sonra bir ilmek düz örüyorum. Sağ yöndeki şişimde 2 ilmek var. 2 ilmekten sonra bir tane şişimin üzerine doluyorum. Sol yöndeki şişimden 2 tane ilmeği şişime aldım. İkisini birlikte düz ördüm. Tekrar doluyorum. Yine 2 ilmeği birlikte şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Doluyorum tekrar. İkisini birlikte ördüm ilmeğin. Doladım. Yine ikisini birlikte. Şişimizde bu şekilde bir görüntü olacak. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Doladık. 2 ilmeği birlikte ördük. Yeniden iki ilmeği birlikte ördüm. Tekrar doluyorum. Son kalan 2 ilmeği birlikte ördüm. Kenar ilmeğini örmeden taktım. Sayıp kontrol ediyorum ilmeklerimi çünkü ikisini birlikte örerken eksiltme yaptık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 ilmeğimiz var. Özellikle bu sırada ilmeklerinizin azalmamasına dikkat edin, kontrol edin arkadaşlar. Aynı sayıda benim ilmeğim. Çeviriyorum ters yöne. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra ikinci ilmeğimi ters örüp doladığım ilmeği delik olacak şekilde açık örüyorum. Tekrar ters ilmek, doladığım ilmek. Devam edip ters yüzden sıramı tamamlıyorum. Daha sonra bu kısımdaki düz örgü kadar örgü yapacağım. Düz örgüyü tamamladıktan sonra tarife devam edeceğim. Tamamladım düz örgüyü. İpim örgünün sol yönünde. Son sırayı sağdan sola doğru ördüm. Örgünün başladığım ip olan kısımda 5 sıra örgü bu şekilde denk geldi arkadaşlar. Katladığınız zaman iki kısım eşit olacak bu şekilde. Şimdi örgümüzü birleştireceğiz. Birleştirmeden yine yüksekliğini santim olarak vermek istiyorum. Örgümüzün 3 santim yüksekliği var. Çeviriyoruz örgüyü. Son ilmeği de ördüm bu arada. Katlıyorum örgümü. Hemen örgüyü başladığım ipin ilk kısmından, bu kısımdan bir tane ilmek alıyorum. Diğer şişime atıyorum ilmeği. İkisini birlikte öreceğim. Aldığım ilmeği ve diğer
örgünün bu kısımdaki son ilmeği, ikisini birlikte şişime aldım ve düz ördüm. Çekiştiriyorum, bu kısımdaki ipimi yerleştiriyorum. İkinci ilmeği de hemen bu kısımdan, hemen ilmeğin hizasından sıradan taktım. Diğer şişime attım. Yine ikisini birlikte şişime alıp ikisini birlikte düz ördüm. İlk sırayı 3,5 numara ile başlamamın sebebi bu kısımda ilmekleri daha rahat alabilmek için arkadaşlar. Örgümüzün de kasmaması için. Yine aldık ilmeğimizi, diğer şişe atıyoruz. İkisini birlikte düz örüyoruz. Bir tane daha. Tüm ilmeklerimize aynı işlemi yapacağız. Örgümüzü bu şekilde birleştirmiş olacağız. Sonuna kadar, bu kısma kadar aynı şekilde devam ettikten sonra tarife devam ediyorum. Tamamladık örgümüzü birleştirmeyi. Ters yüzü bu kısmı, düz yüzü de burası. Düz yüz için örgüyü başladığımız ipimiz sağ yönde. Düz yüze işaret olması için bir tane ayraç takıyorum. Şimdi 2 çizgi haroşa öreceğim. Her iki yönden de ters örerek 2 çizgi haroşayı tamamlayıp tarife devam edeceğim. Tamamladık 2 çizgi haroşamızı. Örgümüzün düz yüzü bu şekilde. Ters yüzü de böyle arkadaşlar. Şimdi fırfırların kurulumunu yapacağız. Fırfırların kurulumu, bir ilmeğin iki yanına gizli artmalar ekleyeceğiz. İki fırfırın arasında da 4 tane ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Ters yüzde ilmekler bu şekilde düz örülmüş şekilde, düz yüzde ise ters. Bir ilmekle başladığımız fırfırları 11 ilmek olana kadar devam edip iki yönünden artmalar ekleyeceğiz. Başlıyoruz şimdi kurulumu yapmaya. Kenar ilmeğimi örüyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. Şişimde 3 tane ilmeğim var. Sağ yöndeki şişimde. Daha sonra gizli artma için bu şekilde bir tane artma ekliyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bir artma daha ekliyorum. Devam edip 1, 2, 3, 4 ilmek ters örüyorum. Başlangıçtaki bu 3 ilmeğimiz haroşa olarak devam edecek. Bant olarak düşüneceğiz. Bu 4 ilmeğimizi diğer yüzden düz öreceğiz. O yüzden 3 ilmeğimiz haroşa, 4 ilmeğimiz ters. 4 ilmek tersten sonra tekrar bir tane artma ekliyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir artma daha ekliyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ters örüyorum. Artmamı ekliyorum. Bir düz ilmek, tekrar artma. 1, 2, 3, 4. Örgüyü isterseniz normal şişlerle de örebilirsiniz arkadaşlar, ama ben biraz rahatsızlandım. Düz şiş kolumu ağrıttığı için, misinalı şiş daha hafif olduğu için misinalı şişle yapıyorum örgülerimi. Tekrar artmamı ekledim. Düz ilmeğimi ördüm. Tekrar artmamı ekleyip yine 1, 2, 3,
4 ilmek ters ördüm. Artmayı ekliyorum. Bir tane düz ilmek, tekrar artma ekleyip 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Yine artmayı ekliyorum. Bir tane düz ilmek ördüm. Tekrar artma. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Bir ilmek gizli artma ekledim. Bir tane düz ilmek örüyorum. Tekrar gizli artma. Sol yöndeki şişimde 3 ilmeğim var. Bu ilmeklerim haroşa olarak devam edecek olan ilmek. Tamamladık düz sırayı. Çeviriyorum örgüyü. Ters yüzden kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında 1 2 ilmek haroşa örüyorum. 3 ilmeğimiz. Daha sonra artma ilmeklerini delik olmayacak şekilde ters örüyorum. 1 2 3 ilmeği ters ördüm. Fırfır ilmeklerimiz 3 ilmek. 1 2 3 4 ilmeği düz örüyorum. 4 ilmek düzden sonra 1 2 3 ilmek ters, tekrar 1 2 3 4 ilmek düz. Sıramıza bu şekilde devam ediyoruz. Ters yüzden düz yüzde tarife devam edeceğim. Fırfır sıralarında 2 sırayı tamamladık arkadaşlar. 3 tane düz ilmeğimiz var. Ters yüzden sırayı tamamladıktan sonra şimdi yine düz yüzdeyiz. Artma ekleyeceğiz. Kenar ilmeğimi örüyorum, yerleştiriyorum biraz. Daha sonra devamında 2 ilmeğimi haroşa örüyorum. Diğer yüzden de ters ördüğümüz için haroşa. 3 ilmekten sonra fırfırım için bir tane artma ekliyorum. Devamında 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Bir artma daha ekliyorum. Daha sonra 1 2 3 4 ilmek ters örüyorum. 4 ilmek ters ördükten sonra fırfırım için artma ekledim. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Gizli artmayı ekledim. Tekrar 4 ilmek ters örüyorum. Yine artmamı ekliyorum. Bu şekilde devam edip sırayı tamamlıyorum arkadaşlar. Ters yüzden de 4 ilmek düz, 5 ilmek ters öreceğiz. Kenarlardaki 3'er ilmeğimiz haroşa olacak. Fırfırda 4 sıra örgüyü tamamladık. Düz ilmeklerimiz 5'er ilmek. Bu sırayı da tarif etmek istiyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra yine devamındaki 2 ilmek haroşayı ördükten sonra 3 ilmekten sonra artmayı ekliyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüp tekrar bir artma ekliyorum. 1 2 3 4 ilmek ters, bir tane gizli artma, 1 2 3 4 5 ilmek düz, bir tane daha gizli artma, tekrar 4 ilmek ters arkadaşlar. Bu kısımdaki düz ilmeklerimiz her iki yönüne birer tane gizli artma ekleyerek çoğaltacağız. 11 ilmek olana kadar devam edeceğiz. 11 ilmeği tamamlıyorum. 11 ilmeği tamamlayınca tarife devam edeceğim. Tamamladık fırfır ilmeklerini, 11 ilmeği arkadaşlar. 2 4 6 8 10 11 tane. Şimdi bu sırada
Fırfır ilmeklerini kesip kapatacağız. Diğer ilmeklerimizi örerek devam edeceğiz. Kesmek için bir tığ kullanacağım ben. Tığım 2,5 numara. Elinize giden herhangi bir tığla ilmeklerinizi kapatabilirsiniz veya şişle de kapatabilirsiniz. Normal ilmek kapatma yapacağız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 1 2 ilmek daha örüyorum. Bu kısımda haroşa ilmeklerimiz. Şişimi bırakıyorum. Tığımı alıyorum. Birinci ilmeğime takıp düz örüyorum. Daha sonra yanındaki ilmeği de düz örerek ilk ilmeğin içinden kaydırıp kesiyorum. Diğer ilmeğe de aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde kapatıyorum ilmekleri. On birinci ilmeğe kadar kapattım. Dört ilmek ters örgüye geldiğim zaman bu ilmeğimi şişime alıyorum. Yerleştiriyorum, sıkılıyorum. Daha sonra 1 2 3 4 ilmek ters örüyorum. Şişimin kablosunu iteceğim diğer yere. Birinci fırfırımızı kapattık. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 tane fırfırımız var. Hepsine aynı işlemi uygulayacağız. 4 ilmek tersten sonra yine tığımı fırfır ilmeğine takıyorum. Birinci ilmeği ördüm. İkincisini de örüp kaydırıyorum içinden. Çok sıkı veya gevşek kapatmayın ilmeklerinizi. Örgüye göre örgünün hizasında olacak kapatmamız. 10. ve 11. ilmeği de kapattıktan sonra ilmek kapattığım ilmeği sağ yöndeki şişime taktım. Yine devamında 4 ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonundayım. Tüm fırfırlarımı kapattım. Son ilmeğimi sağ yöndeki şişe aldım. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Çeviriyorum örgünün ters yüzünü. Tüm ilmeklerimi ters öreceğim arkadaşlar. Kenar ilmeğini ördük. Kenar ilmekleri bant ilmeklerimiz. Diğer ilmekleri de bu şekilde ters örerek düz yüzde düz örgüye dönmüş olacağız. Bu sırayı tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi buradaki 4 ilmeği de ters ördüm. Fırfır kapattığım ilmeği de ters örüp diğer ilmekleri de ters örüyorum. Bu sırayı ters sırayı tamamladıktan sonra düz yüzde kol kısmına gelen bu haroşa örgülerimizin 3 ilmekten bu kısımlara artmalar ekleyeceğiz. Düz ilmek ve iki yana sağa ve sola doğru örgümüzün artmasını sağlayacağız. Sırayı tamamlayıp artmayı tarif edeceğim. Şimdi bu kısımlar kol kısmı olduğu için artmalar ekleyeceğiz arkadaşlar. Her düz yüzde birer tane artma ekleyeceğiz ve burası boyun kısmı, burası yaka kısmı, kol altında yeterli sıraya gelene kadar artmalarımızı ekleyeceğiz. Artmalarımızı 3 ilmekten sonra ekleyeceğiz. Kenar ilmeğimi ördüm. 1 2 ilmek daha örüyorum. Bu 3 ilmeğimiz haroşa olarak devam edecek örgüde. Bu şekilde bir tane gizli artma ekliyorum. Diğer ilmekleri birebir örüyorum.
Düz örerek devam ediyorum. Sağ kol tarafı, sol kol kısmında bu kısma gelince artmayı tarif edeceğim arkadaşlar, ilmek eklemeyi. Sol yöndeyiz. 3 ilmeğimiz kalana kadar örüyoruz ilmeklerimizi. Ve sol yönde 1 2 3 tane ilmeğimiz kaldı. Bir tane de bu yön için artma ekleyip 3 ilmeği haraşo örüyoruz. Çeviriyorum örgüyü. Üç ilmeği haraşo ördükten sonra artma ilmeğine gelince bu ilmeklerimizde ters yüzden tamamını ters örüyoruz. Bu şekilde. Tekrar ön yüzde 2 yöne artma ekleyeceğiz arkadaşlar. Yine düz yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında 2 ilmek haroşa ve artmamı ekliyorum arkadaşlar sağ yönde. Devam edip ilmeklerimi düz örüyorum. Artık örgümüz düz yüzde düz, ters yüzde ters. Herhangi bir işlem yok bu kısımda. Sadece üçer ilmekten sonra her düz yüzde birer tane artma ekleyeceğiz bu kısımda. Bu işleme yaklaşık örgümüz bu kısımdan ölçtüğümüzde 12 santim olana kadar devam edeceğiz. Devam edip bu şekilde örüyoruz. Tarifin yeterli olduğunu düşünüyorum. Sağ ve sol yönde artmalarımızı unutmadan devam edip örüyoruz. Örgümde ilerledim arkadaşlar. Santim olarak bir de ilmekleri sayarak ölçü vermek istiyorum. Santim olarak ölçtüğümüzde 12 santim örgümüz var. İlmeklerimizi de sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57 ilmeğimiz var. Bu kısımdan haroşa sıraları da sayabilirsiniz. Düz örgüye geçtiğimiz kısımdan itibaren 2, 4, 6, 8, 10 çizgi haroşa çizgimiz var. Şimdi ilmeklerimiz jile için bu kısımda az. Bir de kol altında bu şekilde eklemeleri yapmak istiyorum. İlmek artması ekleyeceğim. İlmek artması için bu kısımdaki 3 tane haroşa ilmeğimizi, bedenden de bir tane ilmek alarak 4 ilmeği 7 çizgi 8 çizgi belki haroşa olana kadar öreceğiz arkadaşlar. Birinci ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 1 2 3 ilmek haroşa ördükten sonra sağ yöndeki şişimde 4 ilmek var. Örgünün düz ilmeklerine devam etmiyorum. Dönüyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıp diğer 3 ilmeği haroşa örüyorum. Yeniden düz yüze dönüyorum. İpimi bu kısma atıyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek haroşa örüyorum. Tekrar dönüyorum. 1 2 3 aynı işlemi yapıyorum. 3 ilmeğimi haroşa örüp dönüyorum. 1 2 3 çizgimiz oldu.
2, 3. Kesmeden çekmek istiyorum bu kısmı. Misinalı şişin biraz azizliği ipimize dolanıyor. Ama ellerim rahatsız olduğu için düz şişle yapamıyorum örgüyü. Tamamlayacağım. 7 çizgiye. 8. çizgide de kapatacağız. 2 ve 3 ilmeği. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çizgi haroşa. Tekrar yeniden düz yüzdeyim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 tane oldu. Ters yüzden de sırayı örüyorum. 7 çizgim olduktan sonra sekizinci çizgiyi örerken arkadaşlar ilmeklerimizi kapatacağız bu kısımdan. Kenar ilmeğimi alıyorum. Birinci ilmeğimi örüyorum. Daha sonra kenar ilmeğimin içinden kaydırarak ilmeğimi kapattım. Diğer ilmeği de örerek kapattım. Üçüncü ilmeği de haroşa örüp kenar ilmeğinin içinden kaydırıp kapattım. Kontrol ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 çizgi yaptık. 8. de bu kısımdaki 3 ilmeği kapattık. Kapattığımız ilmek şişimizde bekleyecek. Örgüyü çevireceğiz. Haroşa sıranın ilk sırasından bu kısımdan ters yüzden bu şişimize ilmek takacağız. İlk ilmeğimizi hemen bu kısımdan, birinci ilmeğin hemen yanından birinci ilmeğimiz, ikinci ilmeğimiz, üçüncüsü, dördüncüsü, haroşa çizgilerin hizasından hemen bu kısımdan ilmeğimizi şişimize alıp takıyoruz. Her sıradan bir tane alıyoruz. Sayıyorum taktığım ilmeği. 2, 4, 6, 8 ilmek taktım. Bir tane de şişimde vardı. 9 ilmek artma eklemiş olduk arkadaşlar. Çeviriyorum düz yüzü. İlmekleri, bu ilmeğimi yine kapatmıyorum. Kenar ilmeğim oldu. Daha sonra taktığım ilmekleri düz örüyorum. Sonuncu taktığım ilmeği de ördüm. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 ve sonuncu ilmeğim 9 bırakmışım. Şimdi 9 ilmekten sonra beden kısmındaki düz ilmeklere geldik. Düz ilmekleri de düz örerek örgünün sol yönüne doğru ilerliyorum. Yaptığımız işi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir kol hazırladık jilemize. Diğer yönde de aynı işlemi yapacağım. İlmeklerimi tamamlayıp bu kısımda devam ediyorum. Örgünün sol yönündeyiz. Şişimde 4 ilmek kaldı. Düz ilmeğin bir tanesini daha örüyorum. Daha sonra 3 ilmeğim var. Düz yüzlerde bu kısma artma ekliyorduk ama bu sırada eklemeyeceğiz. Direkt haroşa bant ilmeklerine geçerek üçünü de örüyorum. Daha sonra örgünün ters yüzüne
dönüyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ilmek haraşo örüyorum. 3 ilmek haraşo ördükten sonra şişimde 4 ilmek var. Diğer ters ilmeklerimi örmüyorum. Örgünün düz yüzüne dönüyorum. İpimi ön yüze atıp kenar ilmeğimi alıp diğer 3 ilmeği haraşo örüyorum. Tekrar ters yüzdeyim. 3 ilmek haraşo örüyoruz. Çeviriyoruz. İpimi düz yüze attım. Birinci ilmeğimi alıp diğer 3 ilmeği haraşo örüyorum. 2 çizgimiz oldu. 7 çizgiyi tamamlayıp tarife devam ediyorum arkadaşlar. Tamamladım 7 çizgi haraşayı. 1 2 3 4 5 6 7 ters yüzden ilmekleri kapatacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Birinci ilmeği örüp kenar ilmeğin içinden kaydırıyorum. Diğer ilmeği de aynı şekilde örüp kaydırdım ve son ilmeğimi de örüp kaydırdım. Şişimde ilmekleri kapattığım ilmek bekleyecek. Diğer şişle düz yüzden ilmeklerimizi takacağız arkadaşlar. Birinci ilmeğimizi hemen bu kısımdan ilmeğimizin hemen yanındaki sıradan takıyorum. 1, daha sonra ikinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim, dördüncü ilmeğim, 5, 6, 7 ve 8.'si. 9. ilmeğimde şişimde bu şekilde ilmeklerimi takmış oldum. Çeviriyorum örgüyü. İlmeklerimi taktığım ilmekleri ters örerek örgünün ters yüzünden sırayı tamamlayacağım. Bu kısımdan da kol için, kol altı için eklemiş olduk ilmeklerimizi arkadaşlar. Ters yüzden sırayı tamamlıyorum. Düz yüzde tarife devam edeceğim. İlmek sayısını da sayıp söyleyeceğim arkadaşlar. Ters yüzden sırayı tamamladım arkadaşlar. İlmeklerimizi sayıyoruz şimdi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 67 ilmeğimiz oldu. Gayet de güzel oldu kol için yaptığımız bu artmalar. Aslında 8'er 9'ar ilmek gibi eklemiş gibi olunca daha fazla ilmek beklediğinizi biliyorum ama 3 tane bu kısımda kapattık. Bir tane örgü kısmından bu kısımdan aldık. Diğer yönde de aynı şekilde 3 tane burada ilmek kapattık. Bir tane de örgüden aldık. Eklediğimiz ilmeklerle birlikte ilmek sayımız 67 ilmek arkadaşlar. İlk saydığımızda da 57 ilmeğimiz vardı. Örgüyü büyütmek istediğinizde bu kısımdaki haraşo çizgileri ve bu kısımdaki santimleri daha yüksek örüp aynı şekilde başlarken de biraz fazla ilmek attığınızda büyütebilirsiniz. 7 çizgi yaptığım kol için bu kısımdaki artmayı 8-9 gibi devam ederek bedenler için çoğaltabilirsiniz. Şimdi beden kısmında artmalarımız var. Etek kısmı biraz daha geniş olsun diye. Bir çizgi haraşo öreceğiz ama haraşoları kenarlardan 10 ilmekten sonra başlayacağız. Kenar ilmeğim, daha sonra 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ilmek düz ördüm. 10 ilmek düz ördükten sonraki ilmeklerimi haroşa örüyorum. Sol yönde 10 ilmek kalana kadar devam edeceğim. 10 ilmeği bu kısımdaki gibi düz öreceğim. Bu kısımda ters yüzden de sıramı tamamlayıp düz yüzde artmayı tarif edeceğim. Bu kısmını da tarif edebilirim örgüye yeni başlayanlar için. Haroşa örerek sol yöne ilerledim arkadaşlar. Sol yöndeki şişimde 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim var. 10 ilmeği düz öreceğim. Haroşa örgüyü bırakıyorum. 10 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'uncusu. Çeviriyoruz örgüyü. Ters yüzden sıramızı tamamlıyoruz. Tamamını bu şekilde ters örüyorum. Düz yüzde tarife devam edeceğim. Haroşa ilmeklerimizin arasına artmalar ekleyeceğiz düz yüzde. Tamamladım ters yüzden sıramı. Şimdi haroşa ilmeklerimizin olduğu bölüme artmalar ekleyeceğiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz ördüm. Bu kısımdaki düz ilmekleri tamamladık. Haroşa bölümünden 1, 2 ilmek örüyorum. Bir tane gizli artma ekliyorum. Tekrar 1, 2 düz ilmek örüyorum. Bir tane daha gizli artma ekliyorum. 1, 2 düz ilmek, bir tane gizli artma. 1, 2 tane düz ilmek, bir tane gizli artma ekliyorum. Sırayı bu şekilde devam ediyorum. Bu kısımda tarife devam edeceğim. Sıra sonuna yaklaştım arkadaşlar. 2 düz ilmek ördüm. Bir ilmek daha artma ekledim. 1, 2 düz ilmek ördüm. Bir artma ekledim. Bir tane ilmeğim kaldı bu kısımdan. Haroşa ilmeklerimden bir taneyi ördüm. Devamında 2, 4, 6, 8, 10 tane düz ilmeğim var. Artma eklemeden örüyorum. Çeviriyorum örgüyü. Ters yüzde ilmeklerimi ters örüyorum. Artma ilmeklerine kadar devam ediyorum. Artma ilmeğine gelince delik olmayacak şekilde örüyorum artma ilmeğini bu şekilde. Devamındaki 2 ters ilmek, yine artma ilmeği, 1, 2 tane ters ilmek, yine artma ilmeği. Ters yüzden de bu şekilde örüyoruz. Düz yüzde düz, ters yüzde ters örgü örerek devam edeceğiz. İlmeklerimi sayıp sayısını söyleyeceğim. İlmeklerimi saydım arkadaşlar. Şişimizde 90 ilmeğimiz var. 90 ilmekle düz yüzde düz, ters yüzde ters örgü yapacağız. Örgümüzde kol kısmından bu şekilde ölçtüğümüzde 8 santim olana kadar öreceğim. 8 santim olduktan sonra tarife devam edeceğim.
Örgümün düz olarak devam ettiğim bölümde yeterli santime geldim arkadaşlar. Santimle ölçtüğümüzde 8 santim örgü yaptık. Şimdi sağ ve sol yönden birer tane artma ekleyeceğiz. Artmamızı tarif edeceğim. Kenar ilmeğini örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra hemen ikinci ilmeğimle kenar ilmeğinin arasından bu şekilde bir önceki sıranın ilmeğinden takıp şişime alıp düz örüyorum. Artmamı eklemiş oldum. Devam ediyorum düz olarak örmeye. Sırayı tamamlayacağım. Sol yöndeki artmayı tarif edeceğim. Sol yöne ilerledim arkadaşlar. Kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Şişimde kenar ilmeğim kaldı. Artma yapmak için şişimi bu ilmeğin içine takıp bir önceki sıranın ipini bu şekilde alıyorum. Daha sonra yönünü düzeltip düz örüp artmamı yapmış oluyorum. Kenar ilmeğini taktım ördükten sonra. Toplamda sağ yönde 3 ilmek, sol yönde 3 ilmek artma ekleyeceğiz. Yan kısımdan bir tanesi yaptık. 2 kez daha artma ekleyeceğiz. Diğer artmaları da bu kısımdan örgümü ölçtüğümde 23 santim örgü yapacağız. 23 santim örgünün ikinci artmayı 16 santimde, 16. santimde, diğerini de 23 santim olduğu sırada yapacağız. 23 santim örgüyü tamamladıktan sonra tarife devam edeceğim. Ters yüzde ilmeklerimizi ters örüyoruz. Herhangi bir işlem yok. Sadece 16. santimde artma ekleyip bir de 23'te ekleyeceğiz. Tamamlayıp tarife devam edeceğim. Örgümüzde 23 santim örgüyü tamamladım arkadaşlar. 23 santim. Şimdi fırfır kurulumu yapacağız. Fırfır kurulumundan önce 2 çizgi haroşamız var. Bu 2 çizgi haroşamızı öreceğiz. Artmalarımızda bir tane tarif ederek bu kısımda artma eklemiştim. Bir diğer artmamı 16. santimde ekledim. 23. santimde bu sırada bir tane sağ yöne, bir tane sol yöne daha gizli artma ekleyeceğiz. Fırfırların kurulumu için 4 ilmek ters ve 1 ilmek düzden oluşan bu fırfırımızın kurulumu için 1 ilmekte eksiğimiz var. Eksik olan ilmeği de orta kısımlarda ekleyeceğim arkadaşlar. İlk haroşa sıramızı örerken toplamda 3 ilmek eklemiş olacağız örgümüze. Hem de fırfırları kurduğumuz kısım biraz daha böyle güzel durması için 3 ilmek ideal. Ekledim birinci artmama, gizli artmayı, daha sonra diğer ilmeklerimi haroşa örmeye başlıyorum. Bu kısımlarda orta kısımda bir tane de sol yönde ekleyip 2 çizgi haroşayı tamamlayıp tarife fırfırların kurulumu ile devam edeceğim. Tamamladık arkadaşlar 2 çizgi haroşayı. Şimdi fırfır kurulumu yapacağız tekrar hırkamızdaki gibi ve bu kısımda tarif ettiğim sıralardaki gibi fırfır öreceğiz. Fırfıra geçmeden önce ölçü olarak bir de bu kısımdaki son ilmekleri sayarak ölçü vermek istiyorum. Bu kısımdan son ilmekleri saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
ve 47. ilmek şişimizde ters yüzden örmedik. Santim olarak da haraşo çizgiden önce 23 santimdi. Umarım bu ölçülerle sizinkiler de aynı olur arkadaşlar. Başlıyoruz şimdi kuruluma. Kurulum için ilmeklerimizin sayısını söylemek istiyorum. 90 ilmeğimiz vardı. 7 ilmek daha ekledik. 97 ilmeğimiz var. Kurulum için eğer büyük veya küçük ördüğünüzde ilmeklerinizi sayarak fırfırların eşit şekilde sığacağını kontrol edebilirsiniz. Bunun için de kenar ilmeğimizi bir tane sayıyoruz. Devamında 2 ilmek. Daha sonra fırfır ilmeği, bir düz ilmek. Devamında 4 ters ilmek, bir düz ilmek, 4 ters ilmek, bir düz ilmek, 4 ters ilmek, bir düz ilmek şeklinde hesaplayabilirsiniz. Diğer yönde ilmekleriniz uygun olmazsa haraşo çizgilerden önce artmanızı eklersiniz veya bu sırada kurulumu yaparken eksik olan ilmeği gizli artmayla ekleyebilirsiniz. Fazla gelirse yan kısımlardaki ikişer ilmeği 3 veya 4 yapabilirsiniz. Başlıyorum şimdi. Bu kısımda ilmeklerimi hesaplayıp sayıp eksik olan bir ilmeği ben de bu orta kısımda ekledim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi ördükten sonra ipimi ön yüze atıyorum. 1 2 ilmek ters örüyorum. Daha sonra bir gizli ilmek ekliyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir gizli ilmek daha ekliyorum. Fırfır ilmeğinin, düz ilmeğinin iki yanına. Daha sonra 1 2 3 4 ilmek ters örüyorum. Bir tane artma ekliyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar artma ekliyorum. 1 2 3 4 ilmek ters örüyorum. Tekrar bir tane artma ekliyorum. Bir düz ilmek, tekrar artma. 1 2 3 4 tane ters ilmek. Bu şekilde devam edeceğim. Sıra sonunda bu kısımlarda devam ediyoruz arkadaşlar. Sol yöne yaklaştım arkadaşlar. Kurulumu yaparak kalan ilmeklerimizi de birlikte yapacağız. Son olarak fırfır ilmeklerini, gizli artmayı, düz ilmeği, gizli artmayı ekledim. 1 2 3 4 ilmek ters örüyorum. Gizli artmayı ekliyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar artma ekledim. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Bir tane artma ekliyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar gizli artma ekledim. Sol yöndeki şişimde kenar ilmeğim ve 2 tane ters öreceğim ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi ters örüp kenar ilmeğini örmeden takıyorum. Kurulumu yaptık. 97 ilmekle sizinki de bu şekilde denk gelecektir. Ters yüzden sıramız yine bu kısımdaki fırfırımızın örülüşü gibi tarif etmiştim sıralarını. Kenar ilmeğini örüp 1 2 düz ilmek örüyoruz. Eklediğimiz bu gizli ilmeği ters, diğer ilmeğimizi de ters örüp diğer artmayı da ters örüp daha sonra 1 2 3 4 ilmek düz örüyoruz. Yine 3 ilmek ters örüyoruz. 3 tane olan fırfır ilmeğimiz 11 ilmek olana kadar devam ediyoruz. 11 ilmeği tamamladığımda yine kapatmayı tarif edeceğim arkadaşlar.
Fırfır sıralarını tamamladık arkadaşlar. Şimdi bu kısımdaki ilmekleri kapatacağız. Kenar ilmeğini örüyorum. Daha sonra 1 2 ilmek ters örüyorum. Şişim bekleyecek. Tığımı alıyorum. Fırfır ilmeğinin ilk ilmeğine tığımı taktım. Ördüm. Daha sonra diğer ilmeği düz örerek kapatmaya başlıyorum. 11 ilmeği de bu şekilde kapatacağız. 10 tanesi kapatılacak ilmeğimizin bir tanesi bu ilmek kapattığımız ilmek tığımızda kalacak. Şişimize takacağız. 11. ilmeğimi de örüp kaydırdım. İlmeği şişime alıyorum. Tekrar 1 2 3 4 ilmek ters örüyorum. İkinci fırfırımın ilmeklerinden bir tane örüp diğer ilmeği de düz örüp bu şekilde devam ediyorum. Sıramı tamamlayacağım bu şekilde. Ters yüzde ilmeklerimizin tamamını ters öreceğiz. Toplamda 5 sıra örgü yapacağız. Düz yüzde düz, ters yüzde ters. O sıraları da tamamladıktan sonra tarife devam edeceğim arkadaşlar. İlerledik arkadaşlar. Bu şekilde düzelttim görmeniz için. Şimdi bu kısımda bu 5 sıra örgümüzden sonra ilk örgümüz başlarken yaka kısmındaki işten yapacağız. Sıraları bu şekilde sayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 sıra örgü yaptık. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bir ilmek düz örüyorum. Şişimde 2 tane ilmek var. Bir tane doluyorum şişime. Doladıktan sonra sol yöndeki şişimden 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Tekrar doluyorum. İkisini birlikte örüyorum. Yeniden tekrar doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Yeniden doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Sıra boyunca bu şekilde devam ediyorum. Daha sonra yine bu kısımdaki gibi 5 sıra örgü yapacağız. Ters yüzde ters, düz yüzde düz. Tamamladıktan sonra ilmeklerimizi kapatacağız arkadaşlar. Kapatmayı da örgüyü bitirdiğim zaman tarif edeceğim. Şimdi ilmeklerimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde sıralarımız eşit. Diğer parçasını da ördüğümüz zaman jilenin yan dikişlerini yaptıktan sonra dikişle bu kısımdaki örgümüzü bu şekilde dikeceğiz. Ben yine tığla kapatacağım ilmeklerimi. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamındaki ilmeğimi düz örerek kapatıyorum ilmeğimi. Bu şekilde kapatacağım. Sıra sonunda dikecek kadar ip bırakacağım. Daha sonra ipimi kesip bu kalan ipimle diğer parçayı başlayacağım arkadaşlar. İlmekleri kapatıp devam ediyorum. Kestim ipimi. Bu parçamızı katlıyoruz. Bekleyecek. Şimdi tekrar aynısı gibi bir parça daha başlayacağız arkadaşlar. Yapacağımız işlem tamamen aynısı. 37 ilmekle başlayacağız. Bu parçadaki gibi
bu kısmı 2 kat yapıp daha sonra sıralarımızı örüp fırfır örüp artmalarımı da aynı şekilde yapacağım. Ön ve arka aynı şekilde olacak jilemizin. İkinci parça için çekim yapmayacağım. Birincideki olduğu gibi 37 ilmeğimi 3,5 numara şişime atarak başlıyorum. Tüm işlem aynı olduğu için çekim yapmak gereksiz diye düşünüyorum. İkinci parçayı da tamamladıktan sonra jilemizin kalan işlemleri için tarifi yapacağım arkadaşlar. Jilemizde ikinci parçayı da tamamladım arkadaşlar. Birinci kısımla aynı sayıda, aynı sırada yaptığım işlemleri de aynı. Bu kısımda fırfırları var. Bir de etek kısmında fırfırları var. Artmaları da aynısı. Birincisinin aynısını örüp ikisini birlikte bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Şimdi yapacağımız işlem, ilmeklerimi kapattıktan sonra ipimi kesmedim bu kısımda. Tığla bu şekilde katlayıp yan dikişlerini yapacağız. İsterseniz iğneyle dikebilirsiniz, isterseniz benim gibi tığla yapabilirsiniz. Daha sonra da bu ördüğümüz kısma katlayıp iğneyle dikeceğiz. Dikişleri tamamladıktan sonra yakası için bir bağcık öreceğiz. Bağcıkları santim olarak ve tarif olarak tarif edeceğim. Başlıyoruz şimdi tığla birleştirme yapmaya. Diğer parçanın hemen ilmek kapattığım sıradan tığımı takıyorum. İlmeğimi tığıma aldım. Kaydırıyorum karşı yöne. Bir tane zincir çekip sıkılıyorum. Daha sonra son ilmeklerden bu şekilde birer tane alarak bir ilmek alıyorum. Aldığım ilmeği kaydırıyorum tığımdaki ilmekten. Aynı şekilde tüm son ilmeklere aynı işlemi yapacağım. Bir tane jilenin bir parçasından bir tane diğer parçadan son ilmeklerden taktık, kaydırdık. Yine alıyorum. Bu şekilde dikişi yapacağız arkadaşlar. Kol altına kadar devam ediyorum. Daha sonra diğer yan dikişi de tamamlıyorum. Yan dikişleri tamamladım arkadaşlar. Jilemizin düzünü döndürmeden şimdi alt dikişi de yapacağız. Bu kısımda bıraktığım iplerin bir tanesini ilmeklerimi kapattığımda bıraktım. Bir tanesini de yan dikişte bıraktım. Bu iki ipimle bu kısımdan dikişi yapacağız. Katlıyoruz bu şekilde. Düz kısmı da böyle. İç kısımdan tel yapar gibi iplerimizi belli etmeden, diğer yüze çıkarmadan temiz bir dikiş yapacağız. Bir ilmek içten, bir ilmek karşı yönden bu şekilde devam edip tüm kısmı, etek kısmına bu şekilde tutturarak dikeceğiz. Daha sonra yakası için kordon öreceğiz. Dikişlerini tamamlayıp devam ediyorum. Tamamladık dikişi arkadaşlar. Etek kısmı gayet güzel oldu. Katlanmaması için bu şekilde yaptım. Görüntüsü de böyle. Dikişler tamam. Şimdi bu kısma kordon öreceğiz. Kaldırıyorum yan tarafa kordon için örgümü.
ekranı kapatması net olsun anlatım diye. Kordon için bize lazım olan 2 tane çorap şişi lazım arkadaşlar. Özellikle çorap şişi diyorum çünkü diğer ucu da açık olması lazım. Örgüye 2 ucu da açık olacak. Başlıyoruz şimdi. Örgüden kalan ipimiz, bu ipimiz yetecektir. Kalacak bile, biraz daha kısa bir ip alıyorum. 3 ilmek atacağım için birinci ilmeğimi attım, yerleştirdim. İkinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim. Şişe 3 tane ilmek attım. 3 ilmekten sonra şişimin diğer ucunu bu şekilde itiyorum. Örgü örecek kadar mesafeye getirince diğer şişi alıyorum ve attığım ilk ilmeğe şişimi, ikinci şişime takıp düz örüyorum. Birinci ilmeği düz örüyorum. İkinci ilmeği, üçüncü ilmeği düz ördüm. Daha sonra yine aynı şekilde şişi yavaşça itiyorum. Diğer şişi alıp yine birinci ilmeğime bu şekilde takıp düz örüyorum. Yerleştiriyorum. Tekrar itiyorum. Yeniden birinci ilmeğe şişimi taktım. İkinci ilmeğim ve üçüncü ilmeğim. Ördükten sonra bu şekilde itiyoruz. Diğer ucu getiriyoruz. İkinci şişi ilk ilmeğe takıp 3 ilmeği de düz örüyoruz. Yerleştirip tekrar itiyorum. Yeniden birinci ilmek, ikinci ilmek ve üçüncü ilmek. İttik tekrar. Yeterli uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Yaptığımız kordon bu şekilde. Bir tanesini tamamladım ben. Santim olarak size ölçü vermek istiyorum. Düzeltiyorum bu kısmı. ...34-35 santim. Diğer yönü de düzelttiğim zaman yaklaşık 71 santim olana kadar devam edeceksiniz arkadaşlar. 2 tane 71 santim kordon ördükten sonra tamamlıyoruz. Tamamladım kordonları arkadaşlar. Bir tane çatal iğne takıyorum kordonuma. Daha sonra bu kısımda açık olan yerden ikiye katlayıp örmüştük. Örgümüzü bu şekilde takıyorum. Eşitliyorum. Diğer kordonu da diğer arka kısma takacağım. Yine iğnemi taktım. Bebeğin bünyesine göre bu kısımda omuz kısmına bu şekilde bağlayacağız. İsterseniz dikişle tutturabilirsiniz. Tamamlamış olduk tarifimizi. Ölçülerine gelince arkadaşlar, bu bağladığım mesafeden kol hizasını düşünerek de ölçebilirsiniz. Ben bu bağladığım kısımdan tutarak değil de örgünün bu kısımdan ölçüyü vereceğim. Kol kısmından
Bu kısımdan ilk önce ölçelim. Kol altından yüksekliği örgümüzün 28 santim. Tüm beden uzunluğu ise 40 santim arkadaşlar. Bu ölçülerle 1-1,5 yaşa uygun bir jile. Yaş tahminim de böyle. Tabii ki eliniz veya kullandığınız ipin şişinizin kalınlığı ölçüyü etkileyecektir ama santimle ve sırayla ölçü vermeye çalıştım. Tarifimizin de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kolay gelsin hepinize.